Merhaba. Çadırın demirlerinin hazırlığını bitirdim. Ayakların basacağı yerleri de ip çekerek belirledim. Montajın büyük bölümünü teknenin üstünde yapacağım. Herhangi bir kazaya meydan vermemek için önce teknenin üzerinde ayağımın takılabileceği vardevela direklerini, tellerini, koç boynuzu, kurt ağzı gibi parçaları söküyorum. Geçen bölüm vakit kalmadığı için Anatolika'nın hikayesine devam edememiştim. Hikayede sona doğru yaklaşıyoruz. Ama hikayeye devam etmeden önce bahsetmek istediğim bir şey var. Önceki bölümlerden birindeki yorumlarda ihtiyaç fazlası malzemelerimizi bölüşmek için bir platform kurma fikrinden bahsetmiştim. Biraz onunla ilgili konuşmak istiyorum. Ama ondan da önce hazır bu işi yapıyorken bir teknik bilgi araya sıkıştırayım. Bunu öncelikle teknik işlere sıfırdan başlayan ve eski bir tekneyi restore etmeyi planlayan arkadaşlar için aktarıyorum. En çok kullanacağınız aletlerden biri şarjlı matkap olacak. Şarjlı matkap büyük nimet ama birçok amatör yanlış kullanır. Hemen hemen bütün şarjlı matkaplarda tork ayarı vardır. Ucu taktığınız mandren denen kısmın hemen arkasında olan ve 1'den 10'a kadar ayar derecesi olan, çevirdiğinizde çıt çıt sesi çıkaran kısımdan tork ayarını yapabilirsiniz. Bu ayar sayesinde tetiğe bastığınızda ucun ne kadar güç uygulayacağını ayarlayabilirsiniz. Eğer eski bir tekneyi adam etmeye çalışıyorsanız çok fazla vida sökmeniz gerekecek demektir. Ve bu vidalar uzun yıllar deniz koşullarına maruz kaldığı için çok zor sökülürler. Eğer matkabınızın tork ayarını kullanmadan direkt gücünü kullanırsanız her iki vidadan birinin başını yalama edeceğinizi garanti edebilirim. Teknelerde özellikle dış cephede krom vidalar kullanılır. Bu vidalar normal vidalara göre çok daha pahalı oluyorlar. Sökerken mümkün olduğunca sağlam çıkarmak yararınıza olur. Ayrıca vidanın başını yalama yaparsanız 2 dakika sürecek iş 20 dakikaya çıkabilir.
Vidayı sökeceğiniz zaman matkabın tork ayarını en sert olacak şekilde ayarlayın. Bu ayar eğer vidayı sökemiyorsa bilin ki matkabı direkt gücünde kullandığınızda vidayı muhtemelen yalama yapacaksınız. Böyle bir durumda üşenmeden normal bir tornavida kullanarak sabırla el kuvvetinizle vidayı gevşetmeye çalışın. Çok zorlanırsanız üzerine VD40 ya da benzeri bir ürün sıkıp başka bir vidaya geçin. Bir süre sonra tekrar deneyin. Yine çıkmazsa aynı işlemi tekrar edin. Birkaç denemeden sonra muhtemelen çıkacaktır. YouTube kanalı açma projesi kafamda şekillenmeye başlayıp yakın çevreme bu fikrimi paylaşmaya başladığımdan beri bir sürü malzeme desteği aldım. Burada gördükleriniz dışında kullanmış olduğum daha birçok malzeme var. En son Ufuk Erbey müthiş bir pusula yolladı sağ olsun. Bir süre önce takipçilerden Mehmet Savun ziyaretime geldi. Memo sağ olsun bir çanta dolusu malzemeyle geldi. Videoları hazırlarken teknik malzeme sıkıntısı var biraz. Onları halledebilmek için biliyorsunuz daha önce söylemiştim bir Patreon sayfası var. Orada destekler ayrıca karınca kararınca birikiyor. Yeri gelmişken buradan Patreon destekçilerine de çok çok teşekkürler. Daha önce bahsetmiştim. Benzer hayallerle yola çıkan herkesi bu yardımlaşma durumuna dahil etmek gerektiğini düşünüyorum. Bunun için bir fikrim var. Önce size bizim adada kullandığımız bir Facebook sayfasını göstermek istiyorum. Biz adada Bozcaada FreeCycle adında çok verimli çalışan bir Facebook sayfası kullanıyoruz. Moderatörlüğünü bir arkadaş gönüllü olarak yapıyor. Ana fikir birinin çöpü bir başkasının ihtiyacı olabilir. Sayfanın işleyişini kabaca 4 başlık altında toparlayabiliriz. Eldeki ihtiyaç fazlası bir şeyi paylaşmak istemek, bir ihtiyacın başka birinde olup olmadığını sormak, eldeki bir malzemeyi takas etmek istemek ve herhangi bir konuda yardım istemek. İsterseniz bunların örneklerine tek tek bakalım. Bahar aylarında olduğumuz için bol bol tohum paylaşımı var bu aralar. Bu kullanıcı elindeki fazla kabak tohumlarını paylaşabileceğini söylediği bir gönderi paylaşmış. İhtiyacınız olan bir şeyin başkasında olup olmadığını sormaya bir örnek bakalım. Bu kullanıcı da tohum çimlendirmek için plastik yumurta ambalajlarından kimsede olup olmadığını sormuş. Gördüğünüz gibi düşünmeden çöpe atacağınız bir şey bir başkasının ihtiyacı olmuş. Takas için bir örnek bakalım. Bu kullanıcı daha küçük bir eve taşındığı için var olan büyük kuzine sobasını daha küçük bir soba ile takas edebileceğini söylemiş. Sobasını büyütmek isteyen biri bu gönderiyi görürse iki tarafında kazançlı çıkacağı bir takas mümkün olabilir gördüğünüz gibi. Son olarak yardım isteme durumuna da bir örnek göstereyim. Burada da kullanıcı adadan Çanakkale'ye ufak bir paket göndermek için yardım istemiş. Durum bundan ibaret. Sistem gayet basit ve işlevsel. Şimdi gelelim aklımdaki projeye. Diyelim ki böyle bir Facebook sayfası açtık. Bu gördüğünüz gerçek bir sayfa değil. Örnek olsun diye Photoshop'ta yaptım. Yapılmak istendiğinde sıfır sermaye ile çok basit bir şekilde Facebook üzerinden yapılabilir. Yapmak kolay ama yönetmek biraz emek isteyecektir. Bu sayfa hayata geçerse mutlaka dürüst, aktif bir moderasyon isteyecektir. Sayfa tamamen ticari kaygı taşımayan paylaşımları yayınlayacağı için paylaşımlar mutlaka ön onaylı olacak. Bizim adada kullandığımız sayfa çok küçük bir kitleye hitap ettiği için bizim sayfada yaşanmıyor ama büyük bir kitlenin kullanacağı bir platformda art niyet olabilecektir. Moderasyonun gözünün çok açık olması gerekir. Örneğin sayfada paylaşılan bir şey 2 gün sonra sahibinden.com'da satışa çıkarsa ilgili hesabın hemen sayfadan şutlanması gerekir. Ya da bir hesap ihtiyacı olsun olmasın her şeyi toplamaya başlayıp istifçilik yapmaya başlarsa hesabı bir süre dondurulmalı gibi. Hızlıca işleyişi için bir iki örnek vereyim.
Altta gördüğünüz kendi adıma yaptığım bir gönderi. Teknede çok iyi bir redresör var ama Amerika'da üretilmiş ve 110 voltla çalışıyor. Çeviricisinin bobini yanmış. Maalesef tamiri mümkün değil. Elinde olup bir kenarda tutan biri vardır belki diye şansımı denemek istedim. Dikkat ederseniz ihtiyacımı yazmadan hangi şehirde olduğumu yazdım. Çünkü paylaşılan şeylerin bir de nakliyesi söz konusu olacaktır. İstanbul'dan paylaşılan 20 metre bir halat Mersin'e giderse astarı yüzünü geçebilir. Bulunduğunuz ili başa yazmak bir sürü sorunu baştan çözecektir. Hemen başka bir örneğe geçelim. Burada bir kullanıcı eski teknesinden kalan can yeleklerini ihtiyacı olan birine verebileceğini söylemiş. İki cevap gelmiş. FreeCycle platformlarında öncelik ilk mesajı yazanındır. Yani gönderiyi görüp ihtiyacı olduğu için ilk mesajı yazan hak sahibi oluyor. İkinci mesajı yazan hanımefendi yeleklerden bir tanesine ihtiyacı olduğunu söylemiş. Bu sefer paylaşıp paylaşmama kararını ilk mesajı yazan veriyor. Takas konusuna bir örnek bakalım. Bu kullanıcının teknesinin elektrik sistemi 24 voltmuş. Elinde 12 voltluk bir ırgat varmış. Irgatının fotoğrafını koymuş ve aynı durumdaki 24 volt bir ırgatla takas edebileceğini söylemiş. Son olarak yardım isteğine bir örnek bakalım. Antalya'dan bir kullanıcı 10 metrelik teknesinin direğini değiştiriyormuş. Bu konuda deneyimli birinden yardım istiyor. Aynı zamanda tatil yapması amacıyla gelen arkadaşı bir hafta misafir edebileceğini söylemiş. Evet, proje bu. Maalesef benim bunu hayata geçirmek için ekstra vaktim yok. Zaten teknede işler yavaş gittiği için fırça yiyip duruyorum sizden. O yüzden bu işi hakkını vererek adil bir şekilde yapacak bir arkadaşın taşın altına elini koyması gerekiyor. Bu proje hayata geçerse ne olur? Taşın altına elini koyan arkadaşın emeklerinin karşılığını alması ihtimali yüksek. Dediğim gibi sıfır sermaye gerekiyor. Tam olarak bilmiyorum ama Facebook'ta sayfanın aldığı trafiğe göre para kazanmak mümkün olabiliyor. Böyle bir sayfanın minimum 10.000 abone toplayacağını tahmin ediyorum. Sayfada yayınlanacak her yeni gönderide 10.000 kişi bildirim alacak. Ve binlerce kişi belki de kendi ihtiyacı olan bir şeyin paylaşıldığını düşünerek sayfaya gelecekler. Her gönderide binlerce sayfa ziyareti çok küçümsenecek bir trafik değil. Bu proje kullanıcıları için ne getirir? Bir kere paylaşmak ve yardımlaşmak beraberinde samimi dostlukların kurulmasını sağlayacaktır. Deniz hayali kuran birçok insanın sorunları yardımlaşma yoluyla çözülecektir. Bütün ülkeyi kapsayan bu yardımlaşma hareketi çoğalmamıza ve birlikte hareket etmemize katkı sağlayacaktır. Anatolika'nın hikayesinde sıra benim tekneyi satın aldığım Ali Bey'in hikayesine geldi. Ali Bey ve eşi kendi katamaranlarını inşa etmişler. Onlar da hayallerinin peşinden sabır ve inatla koşanlardan. Anatolika'yı tekrar hayata döndüren Cem Bey, Ankara'da yaşadığı için Anatolika ile uzaktan ilgilenmek zorunda kalmış ve bu durumla beraber teknede tekrar sorunlar oluşmaya başlamış ve Cem Bey tekneyi satılığa çıkarmış. O sıralar Ali Bey katamaran inşaatını bitirmiş ve armasını donatmak için ekipman arayışı içindeymiş. Sıfırdan arma alıp kurmaktansa uygun fiyatlı bir tekne alıp onun armasını yaptığı katamarana geçirmenin daha ekonomik bir çözüm olacağına karar vermiş ve arayışlarının sonunda Anatolika'yı bulmuş. Cem Bey'le anlaşmışlar ve Anatolika'nın geçici yeni sahibi olmuş. Güzel bir yolculukla Anatolika'yı Kuşadası'ndan Tekirdağ'a getirmişler.
Ali Bey direk, yelken vinçleri, ırgat ve birkaç seyir elektroniğini Anatolika'dan Taka adını verdiği katamaranına geçirmiş. Katamaranında dıştan takma motor kullandığı için ve bütçeyi denkleştirebilmek için Anatolika'nın motorunu ayrı olarak satmış. Ve tekne benim aldığım haline, yani sadece kabuk kalacak hale gelmiş. De Ayamonte hasta Faro se oye ese fado por las tabernas y donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza por unos ojos cerrados, por un amor desgraciado. Bir dahaki bölümde Anatolika'yı evine getireceğiz. Bu bölümlük anlatacaklarım bu kadar. Yıllarca süren sabır ve emek sonrasında Ali Bey ve Nihal Hanım hayallerine kavuşmuşlar. Yaşamlarını Ege sahillerinde, katamaranlarında sürdürüyorlar. Bölümü onların fotoğraflarıyla kapatalım. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.